Gençler merhabalar, Kel Hocam kanalımıza hoş geldiniz. 11. sınıflar için yazılı çalışması yapacağız birlikte. Umarım başarılı olursunuz. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İle başlamıştık. Yönlü açı kavramıyla başlamıştık. Açının yönü bizim için önemliydi. Burada pozitif yön saat yönünün tersi, negatif yönde saat yönü olarak tanımlamıştık. Baktığımızda burada AOB ve BOD açıları için hangisi pozitif yönde, hangisi negatif yönde? Önce bize bir başlangıç kolu lazım. Başlangıç koluna kalemi koyduktan sonra bize gösterilen şekilde, genellikle gösterilir zaten, okun değdiği yer bitim kolu oluyor. O zaman bu açıyı okumak için biz başlangıcımız OB olduğu için B ile başlayıp BOA pozitif yönlü açısı şeklinde söyleyeceğiz. Diğeri için de bu şekilde bir yön belirtilmiş. Yani okun değdiği yer bitim kolu OD oluyor. O zaman BOD negatif yönlü açısı olarak söyleyeceğiz. Bu bize sorulursa, test kitaplarında soruluyor bu bilgi. Yazılıda da belki hocalarımız tercih edebilir. Neden olmasın? Derece bölü 180 radyan bölü pi bilgisiyle karşılaşmıştık. Herhangi bir dereceyi radyan türünden ya da herhangi bir radyan türünden verilmiş açıyı derece türünden yazmayı öğrenmiştik. Şöyle kısaca hatırlayalım. 120 derece sorulduğu zaman bize örneğin burada yapacağımız şey D'nin yerine 120 yazmak olacak. 120 bölü 180 eşittir R bölü pi diyeceğiz o zaman. Burada pratik olarak şunu yapabiliriz. Buradaki pi'yi buradan alıp 120'nin yanına koyarsak o zaman R eşittir 120 pi bölü 180 olur. Yani sadeleştirmeyi önce değil sonraya bıraktım. Sıfırlar gitti. 12 ile 18'i sadeleştirince de her ikisi de 6'ya bölünüyor. 2 pi bölü 3 olmalıymış. 120 derece. Benzer şekilde 135 için de derece bölü 180 demiştik. Yani 135 bölü 180 eşittir R bölü pi. Ve pi'yi yine benzer şekilde az önceki gibi şuradan hop diye 135'in yanına koyalım. Ve R eşittir 135 pi bölü 180 şeklinde söyleyelim. Kaça bölünüyorlar? 45'e bölünüyorlar. 3 pi bölü 4 olarak söyleyeceğiz 135 dereceyi. Peki 5 pi bölü 4 sorulursa ne yapacağız? Onun için de D bölü 180 eşittir R bölü pi'yi kullanırsak eğer, yani formülü kullanmamız gerekecek sınavda. Önce R'nin yerine 5 pi bölü 4'ü yazacağız. D bölü 180 eşittir 5 pi bölü 4 bölü pi diyeceğiz. Ve burada pi'lerin sadeleşeceğini her zaman söyleyebiliriz. Dolayısıyla D bölü 180 eşittir 5 bölü 4 oluyor. Az önce pi'ye yaptığımızı bu sefer 180'e yapacağız. Yani bunu buradan alıp 5'in yanına koyacağız. İçler dışlar yapmış oluyoruz aslında. Ama 4'ü D ile çarpmadan söylüyoruz. 180'i 4'e bölersem ne olur? 45 olur. Çok güzel. 5 çarpı 45 ne yapar? O da 225 derece yapar. Aslında burada yaptığımız şey 5'in yanına 180 geldiğine göre demek ki şurada 5'in yanında duran pi'nin 180 olduğunu söylemiş oluyoruz. Doğrudan 5 çarpı 180 bölü 4 şeklinde de bu hesap yapılabilir miydi? Evet, yapılabilirdi. Aynı sonuca giderdiniz. Zaten bunu fark etmiş olmanız lazım bu zamana kadar. Peki devam edelim. Birim çemberi tanımamız gerekiyor. Özellikle trigonometri sorularında birim çember çok önemli. Birim çemberde neyi bilmemiz gerekiyor? Yarıçapının 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bitim noktası, yani çemberle x ekseninin değdiği noktanın 1'e 0 koordinatının, y ekseninde 0'a 1, sol tarafta eksi 1'e 0, sağ tarafta da 0'a eksi 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu yarıçaplar 1 birim olduğu için. Birim çemberin denklemini bilmemiz lazım gençler. X kare artı y kare eşittir 1 olmalı her zaman. Buradan da zaten önemli özdeşlikler elde ediyoruz. Bir de önceden bildiğimiz bölgeler kavramına bakmamız lazım. Burası birinci bölgeydi. İşaretleri artı artı olacaktı. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Sol alt taraf ve sağ alt tarafta dördüncü bölge olarak söylüyorduk. İşaretlerde gördüğünüz gibi artı artı birinci bölgede, eksi artı ikinci bölgede, eksi eksi üçüncü bölgede, artı eksi dördüncü bölgede. Peki bu işaretler bizim için trigonometri için ne anlam ifade ediyor derseniz, bakın burada yatay ekseni, kosinüs ekseni, düşey ekseni de sinüs ekseni olarak alacağız.
Dolayısıyla birinci yazdığımız bileşen C, ikinci yazdığımız S olacak. Yani biz aslında bu önceden bildiğimiz bölge işaretlerini kosinüs ve sinüse uyarlayabiliriz. Yani trigonometriye uyarlayabiliyoruz. Şunu söylüyoruz. Birinci bölgede kosinüs artı olur. Sinüs artı olur. İkinci bölgede kosinüs eksi olur. Sinüs artı olur. Üçüncü bölgede her ikisi de eksi olur. Dördüncü bölgede kosinüs artı olur. Sinüs eksi olur şeklinde söyleyebiliriz. Bakalım alt tarafta nasıl bir örnek yazmışız. Kosinüs 210, sinüs 100 ve tanjant 130. Bu değerlerin işaretlerini inceleyin demişiz. 210 derece nereye denk geliyor? Hemen yukarıda birim çember varken 210'un nasıl ifade edileceğini keşfedelim. Bakınız şöyle göstereyim. Bir merkeze koydum. Şu çubuğa dikkat edin. Birim çember üzerinde buradan 0 dereceyle başlıyoruz. Başlangıç noktamız burası. Yukarı doğru hareket ettirdiğimizde artık burası 90 oluyor. Devam edersek 180'e gidiyoruz. Biraz daha gidersek, fazla gidersek 270 olacak. Demek ki 210 buralarda bir yerde olacak. Burası neresi oluyor? Üçüncü bölge oluyor. Üçüncü bölgede kosinüs neydi? Eksiydi. O zaman geldik bunun işaretine eksiledik. Aynı şekilde tekrar döndüm. 100 derece isteniliyor. Başlangıç noktasına geldim. İlerliyorum. İşte 30, 40, 50, 60, 90 burası. 100 de o zaman burada bir yerde olacak. 100 derecenin nesi isteniliyor? Sinüs isteniliyor. Bakıyorum ikinci bölgede sinüs neye eşit? Artı, yani işaret olarak artı olmalı. Sonra da 130 da yine aynı şeyi yapıyorum. Başlangıç noktasına koydum. İlerliyorum. Burası 90. Daha sonra da 130 da yine buralarda olacak. Çünkü burayı geçemem. Burası 180'di. 130 da burada bir yerde. Tanjant isteniliyor. Tanjantın gençler sinüs bölü kosinüs olduğunu biliyoruz. Yani S'yi C'ye bölmem gerekiyor işaretlerini. Artıyı eksiye bölünce de eksi oluyor. Buna da dikkat ettik. Peki sekant, sinüs ve kotanjant aynı şekilde sorulmuş. Sekant neye eşit? 1 bölü kosinüse eşit. Yani kosinüsün işareti neyse sekantın işareti de olacak. Artık yukarı çok da bakmaya gerek yok. 210, 180 ile 270 arasında, yani 3. bölgede bir açı. 3. bölgede de kosinüs eksi olduğu için sekant da eksi olmalı. 190, 180 ile 270 arasında 3. bölgede bir açı. 3. bölgede olduğu için de sinüsün eksi olması gerekiyor. 330 4. bölgede bir açı. 270'i geçiyor. 360'tan da az. Dolayısıyla bu da eksi olmalı işaret olarak dedik. Şimdi işaret analizi önemli. İlerleyen süreçte farklı şeyler söylememize neden olacak. Takip edenler zaten bunların hepsini teker teker öğrenecekler. Şimdi bu çizdiğim x eşittir 1 doğrusu olacak. Çünkü ben buranın 1'e 0 noktası olduğunu biliyorum artık. Biz bu doğruya, şu yukarıyı biraz daha yapalım, uzatalım. Tanjant ekseni diyeceğiz gençler. X eşittir 1 doğrusunun özel bir adı var burada. Tanjant ekseni. Yani yataya kosinüs dedik, düşeye sinüs dedik. Bu çizdiğimize tanjant ekseni diyoruz. Bir de kotanjantımız var. Tanjant eksenimiz var yani daha doğrusu. O da y eşittir 1 doğrusu şeklinde söylüyoruz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bu da y eşittir 1 doğrusu. Aynı zamanda da kotanjant ekseni. Şimdi biz burada bir açı aldığımız zaman, yani şu şekilde birim çemberde bir alfa bir açısı aldığımız zaman bu açının sinüsü neresi, kosinüsü neresi hemen gösterelim. Şuradan diki indirdiğimizde burası sin alfadır her zaman. Yataydaki kısımda kosinüs ekseninde olduğu için tabii kos alfadır. Bu arkadaşı devam ettirirsek eğer, turuncuya ilk değdiği yer görüyorsunuz zaten. Hangi renk alayım? Pembe alayım. Bu kısım tanjant alfa olacak. Devam ettirirsek hala yukarıda y eşittir 1 doğrusuna ilk değdiği yer içinde, onu da şöyle kırmızı gibi bir renkle alalım. Şöyle şunun tamamı da kotanjant alfa olacak. Bu bilgilere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani neresi sin, neresi tan, neresi kos, neresi kot. Bunları bilmemiz gerekiyor gençler. Çünkü buralardan çok soru gelebiliyor. Peki sekant neresi diyebilirsiniz. Sekant harflendirelim. Harflendirirsek daha kolay söyleyeceğiz. Şu noktaya A diyorum. Şuraya B diyorum. İşte şuna C diyelim. Bura D olsun. Bura E olsun. Bakınız. Şuradaki OA kısmı sekant olacak. OE kısmı da
kosekant olacak. İsterseniz not alalım onu şuraya. Yan tarafa nereye? Şuraya yazalım. OA eşittir sekant alfa diyeceğiz. OE eşittir kosekant alfa diyeceğiz. Bunları unutmamalıyız. Kim nereye denk geliyor birim çemberde, bunları bilmemiz lazım. Şimdi mesela şöyle bir örnek hazırlamıştım ben. AOB üçgeninin alanının alfa türünden eşiti bize sorulduğunda, tabi buraya not yazmamış ama bu birim çember. Birim çemberde yapıyoruz. Yani yarıçaplar 1, şuralar eksi 1, eksi 1. Bunu yazsaydım daha iyi algılardık ama zaten soruyu yazan biz olduğumuz için problem yok. Yarıçapı 1 olduğu için, yani yukarıdaki manzaranın aynısı. Alfanın karşısına sin alfa yazacağız. Komşusuna da kos alfa yazacağız. Dolayısıyla alan AOB bir dik üçgen olduğu için dik kenarlarının çarpımının yarısı, yani sin alfa çarpı kos alfa bölü 2 olacak gençler. Alfa türünden alanın değeri bu. Yan tarafa geçtiğimizde AD uzunluğunun alfa türünden değerini sormuşuz. Burada da yine birim çember tabii bu. Yani şurası 1, burası 1. Şimdi burada hemen yukarıdan çok minik bir şey göstermem lazım. Bakınız, burada yarıçap 1 olduğu için biz buraya bir tane tan alfa dedik. Tamam mı? Şuradaki üçgenin yarıçapı, yani daha doğrusu hipotenüsü 1 olduğu için biz buraya bir tan alfa dedik. Benzer durumlarda yarıçap 2 olduğunda ya da yani daha büyük bir çember yapılsa, birim çember dışında, o zaman da 2 tane alfa olması gerekiyor. Bunu farklı bir şekilde göstereceğim ben. Şöyle ki, burada bir tane ikizkenar üçgen var. Önce bir onu fark etmemiz lazım. BOE ikizkenar üçgeni. Bu ikizkenar üçgende hemen şura ve şuranın alfa kadar olması gerekiyor. Çünkü iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Dış açıda 2 alfa verildiği için bunlar alfa kadar olmalı. O zaman şu dik üçgene konsantre olunuz. Alfa açısının karşısında AC var. Komşusunda da BC var. AC'ye biz burada ne diyelim? X diyelim. O zaman X bölü 2 eşittir tan alfa olur. Yani X eşittir 2 tan alfa olur. Az önceki söylediğim şeyle örtüşüyor bu mesela. Bakın, ezber yapmadan da nasıl bulunacağını sizlere gösterdik. Sonra ne sormuştuk? AD uzunluğunu sormuştuk. Yani şu kısmı sormuştuk. Şöyle, aslında 2 tan alfaya çok da ihtiyacım olmayacak galiba. Şu an onu fark ettim. Burada BD uzunluğu için buraya Y diyelim isterseniz. Y dediğimiz zaman şu üçgende alfanın komşusu 1 bölü hipotenüs Y eşit olmalı. Komşu bölü hipotenüs yaptığım için neye? Kosinüs alfaya. Yer değiştirirsem o zaman Y eşittir 1 bölü kosinüs alfa. 1 bölü kosinüs alfanın da, bir daha söylüyorum, sekant alfa olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki farklı renk alalım. Şöyle yeşille gösterelim. Burası sekant alfa olacak. Şimdi gençler, burada tekrar döndüm. Şimdi bir kenarı 1, bir kenarı da 1 tan iken biz OA'ya ne demiştik? Sekant demiştik. Pisagor'la da ispatını zaten 1 artı tan kare şeklinde yaparak bulabiliriz. Burada da bir kenarı 2, bir kenarı da 2 tan olan o zaman üçgenin hipotenüsü de hani 2 tanın karesi artı 2'nin karesi şeklinde söylediğimizde, yani o ikileri şey yapmazsanız burası da 2 sekant olacak o zaman. Demek ki bunun tamamına 2 sekant dersek bizim AD'mize ne kalıyor? Yine sekant kalıyor. Çünkü BD sekant olarak bulmuştuk. Bu sorumuzun cevabı sekant olmalı diyoruz. Biraz fazla bilgi var. Tabii biraz zorlayıcı bir soru. Yukarıdaki kim nereye denk geliyor kısmında anlattığım olayı iyi bilmemiz lazım. Yani bunun fotoğrafını iyi çekmeniz gerekiyor gençler. OA, OE, sekant, kosekant, tanjant, kotanjant, sin, kos, bunların yerlerini iyi bilmemiz lazım. Peki devam edelim biz. Anlamayanlar tekrar başa sarıp izleyebilirler bu kısmı. Şimdi birim çemberde yaptığımız, az önce şurada yapmıştık. İşareti gösterirken yapmıştık o hareketi. Bakınız, şimdi dikey olan eksenimiz sinüs, yatay olan eksenimiz kosinüs demiştik. Kosinüs o zaman en fazla 1 oluyor, en az da eksi 1 oluyor. Sinüs de en fazla 1 oluyor, yine en az eksi 1 oluyor şeklinde söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada yazan bilgi aslında biz o hareketi yaptığımızda söyleyebiliyoruz. Sinüs eksi 1 ile 1 arasındadır hocam.
Kosinüs de yine eksi 1 ile 1 arasındadır diyebiliriz. Bizim karşımıza işte 4 kos alfa eksi 1 a'ya eşit ve a'nın alacağı en büyük ve en küçük değerler nedir gibi bir soru çıkarsa yapmamız gereken şey kosinüsün alabileceği en büyük artı 1 ve en küçük eksi 1 değerlerini yerine yazmak olur. Yani a eşittir 4 çarpı 1 eksi 1'den 3 en büyük değeri buluruz. A eşittir 4 çarpı eksi 1 eksi 1 yani eksi 5 en küçük değeri bulabiliriz. Mesela bazen de kaç tane değer vardır diye soruluyor. Sanırım altta sormuştuk. Ona da bakalım. En büyük en küçük değer böyle. Evet bakın burada sormuşuz. Alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye. Mantık aynı. Biz öncelikle sinüsün en büyük değerinin artı 1, en küçük değerinin eksi 1 olacağını biliyoruz. O zaman en büyük değeri için 3 bölü 2 artı 5 bölü 2 çarpı 1, 8 bölü 2'den 4 yapar. En küçük değeri için de 3 bölü 2 artı 5 bölü 2 çarpı eksi 1 dediğimizde bu da eksi 5 artı 3 eksi 2 yapacak ve eksi 1 olacak. Demek ki alabileceği değerler en büyük 4 olabiliyor. En küçük de eksi 1 olabiliyor. O zaman eksi 1 ile 4'ün arasındaki sayıları yazacağız. Eksi 1 ve 4 dahil. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4. Kaç tane yazdık? 6 tane yazdık. Bu şekilde çözülebilir bu sorular daha zahmetsiz bir şekilde. Peki devam edelim. Buyurun. Kel hocam olarak olaya el attık artık. Yazılıyı inşallah çok iyi bir notla kapatacağız. Sin kare artı kos kare eşittir 1. Nereden geldi bu? X kare artı y kare eşittir 1 demiştik, hatırlayın. Burada x'in yerine kosinüs alfa, beta, teta ne yazmak istiyorsanız burada teta yazmışız. Y'nin yerine de sin teta yazdığımızda buradaki bağıntıyı elde etmiş olacağız. Tanjant çarpı kotanjant bir bilgisi de nereden geliyor? Aslında az önce kendisinin sin teta bölü kos teta olduğunu söylemiştik. Kotanjant da bunun tam tersi. Yani kos teta bölü sin teta olduğu için siz bunları çarparsanız ne olacak gençler? Birbirini sadeleştirecekler. Dolayısıyla çarpımları her zaman 1 oluyor. Peki başka ne oluyor? Tanjant teta eşittir 1 bölü kotanjant teta oluyor. Benzer şekilde kotanjant teta da 1 bölü tanjant teta oluyor diyebiliyoruz. Yani bunlar çarpmaya göre birbirlerinin tersleri. Peki aşağıda hemen bir örneğimiz var. Burada 12'nin yerine 12 tane sin kare x artı 12 tane kos kare x yazabiliriz. Çünkü bir tanesi sin kare artı kos kare 1 olduğuna göre 12 sin kare 12 kos kare de 12 olacak. Artı 8 kos kare x eksi 2 sin kare x bölü aşağıdaki ifade kalsın. Onu herhangi bir toplama çıkarma işlemi yapamıyoruz. Sin kare artı 2 kos kare x. Peki yukarıda toplayabilir miyiz benzer şeyleri? 12 sin kare ile eksi 2 sin kare toplanabilir. Ne yapar? 10 sin kare x. 12 kos kare ile 8 kos kare toplanabilir mi? Evet, o da toplanabilir. 20 çarpı kos kare x. Birazdan bunları 10 parantezine alacağız. Sin kare x artı 2 kos kare x. Bu arada yukarıda bir x yazmayı unutmuşum. Hop, onu da yazdık. Şimdi yukarıyı 10 parantezine alalım gençler. Neler olur parantezin içerisinde? Sin kare x artı 2 tane kos kare x bölü aşağıda da bakın paranteze yazdığım şeyin aynısı var. Yok artık diyorum. O zaman bunlar ne olacak? Çarpım durumunda oldukları için sadeleşecekler şöyle komple ve cevabımız 10 olacak. Hemen bir altındaki örneğe bakalım. Bakın burada bazen açı şaşırtması yapılabilir. Eksi 70 dördüncü bölgeye denk geliyor. Ama zaten kare alındığı için aslında onu şey olarak da düşünebiliriz. Burada ekstradan hangi bilgiye ihtiyacımız var? Şu bilgiye ihtiyacımız var. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantları kotanjantlarına, sinüsleri de kosinüslerine eşit şeklinde söylüyorduk. Örneğin şuraya minik bir şey yazacak olursak kosinüs 15 mesela gençler sinüs 75'e eşit. Bu her zaman böyle olur. Ya da tanjant 20 zaten onu kullanmışız. Kotanjant 70'e eşit. Hatta diğerini de yazalım. Kosinüs 20 de sinüs 70'e eşit olacak.
Bu bilgiyi kullanacağız burada. Eksileri de aldırış etmeyeceğiz. Çünkü zaten kare alındığı için kendi işareti orijinalinde eksi olsa bile karesinden dolayı artıya dönecek diyebiliriz. Peki cos kare 20 yerine sin kare 70 yazarak başladım. Artı yanındaki cos kare 70 oldu. Artı 1 dedim. Bölü tan kare 20 yazacağım bunu. Yanındakini çarpı kotanjant kare 20 yazacağım ve buna da 1 ekleyeceğim. Eşittir diyeceğim. Daha sonra sin kare artı kos kare aynı açı değerinde 1'e eşit olduğu için 1 artı 1. Aşağıda tan 20 çarpı kot 20 karesi de olsa gene 1. Orası da 1 artı 1. Cevabımız 2 bölü 2'den 1 olacak diyebiliriz. Bu şekilde bir soruyla karşılaşma olasılığınız yüksek. Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinleri koslarına, tanları kotlarına eşit. Bu bilgiye dikkat. Peki burada bir dik üçgende trigonometrik oranları nasıl değerlendireceğizi konuşacağız. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Uzun uzun yazmayacağım. Teta'nın karşısında A var. Hipotenüste C var. O zaman sinüs için A bölü C yazmam gerekiyor. Teta'nın komşusunda B var, hipotenüste C var. O yüzden komşu bölü hipotenüs B bölü C kosinüse yazdım. Karşı komşu A bölü B olacak. Komşu karşıda B bölü A olacak. Şimdi örnekte bunları nasıl yapıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz ona bakalım. Burada ikinci bölge olarak düşünmemiz gerekiyor. İşaretleri unutmamalıyız. Kosinüs o yüzden burada eksi verilmiş. Tanjantında, kotanjantında ikinci bölgede eksi olduklarını, eksi değer aldıklarını biliyoruz. Biz üçgenimizi çizeceğiz. Şu şekilde. Sonra x'i yazacağız. Ve komşu bölü hipotenüs 5 bölü 13'ü yazdıktan sonra bunların arkasından 12 gelecek. Çünkü 5, 12, 13 özel üçgenimiz vardı. Tanjanta baktığımızda karşı bölü komşu 12 bölü 5 ama eksi diyeceğiz. Çünkü ikinci bölge. Kotanjanta baktığımızda 5 bölü 12 ama ona da eksi diyeceğiz. Sonra bu ikisini toplamış olacağız. Bize sorulan şey toplama olduğu için. Burayı 12 ile burayı 5 ile genişletiyorum. O zaman ne oluyor? Eksiyi de yukarı koyayım. 144 ile 25'i toplamam lazım. 169 yaptı. Aşağıda 60 yazdım. Bitirdik. Hemen bir diğer örneğe bakalım. Bu daha kolay. Yani birinci bölge olarak verildiği için işaret analizine gerek yok. Hemen üçgeni çiziyorsunuz. Biraz da tabii şey olsun diye şöyle orantılı olsun diyebilirsiniz. Yani o çok da önemli değil aslında ama mesela şu şekilde bıraktım ben. Dik üçgenimiz, diki koymayı unutmayalım. Alfayı yazdık. Karşısı 4, hipotenüs 5. 4 ile 5'i kim kovalar? 3 kovalar. 3, 4, 5 özel üçgeni. Kosinüs istenilmiş. Alfa açısının komşusu 3. Hipotenüs 5 olduğu için 3 bölü 5 dedik buna da. Hemen altında bir eşkenar üçgen veriliyor. Bu sorularda şuna dikkat etmemiz lazım. DC BD'nin 4 katı verildiği için buna genellikle K yazıyor öğrenciler. Ben de diyorum ki tanjant soruluyor zaten. K yazmanıza gerek yok. 2 yazabilirsiniz. Çift yazın mümkünse. Burası 2, o zaman DC ne olacak? 8, yani bir kenarı 10 olan bir eşkenar üçgen olmuş oldu. Çift sayı yazmamızdaki temel amaç şu. Dikme indirdiğimizde 2'ye böleceğini biliyoruz. Tek sayı yazarsak tek sayıyı bölmek biraz zor olacak. O yüzden çift sayı yazıyoruz. Yani 10'u 2'ye böldük. 5 buraya, 3 de şuraya geldi. 60'ın karşısına 5 kök 3 yazarsak gençler, o zaman maviş maviş şu üçgenimiz bize tanjantı söyler. Ne der? Alfanın karşısında 5 kök 3 var. Komşusunda da 3 var. O zaman tanjantımız 3 oluyor. Şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın gençler. Devamı için takipte kalın, bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.